Datça'da Ekim ayında sonbahar turumuz başladı. Güney Asya'dan gelir gelmez ayağımızın tozuyla kendimizi Güney Ege'ye attık. Çünkü bence Ege'deki deniz hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde şimdiye kadar gördüğüm yok. Evet, balıklar, renkli balıklar, mercanlar olmayabilir ama denizin temizliği, böyle bir güzel serinliği başka hiçbir yerde daha henüz bulamadık. Datça etrafındaki koyları gezeceğiz bugün. İlk koyumuz Hayıtbükü. Burada bir sürü bük var. Hayıtbükü, Palamutbükü, Ovabükü. Bunların hepsini gezeceğiz bugün. Bunlar arabayla ulaşılabilen koylar. Bazı koylara arabayla ulaşılamıyor. Oraya tur tekneleriyle gidebiliyorsunuz ama Ekim ayında turlar bitti. Sadece özel tekne turları yapıyorlar. Onun için de 2 kişi 700 lira gibi bir fiyat istediler. Dolayısıyla o turu yapmayacağız. Biz şimdi arabayla ulaşabildiğimiz kadar koyu gezeceğiz. Hayıtbükü Datça'dan yaklaşık yarım saat sürüyor. Zaten Ovabükü, Palamutbükü bunlar hep yan yana. Bir de en son uçta Kinidos'a gitmeyi planlıyoruz. O Datça'dan 1 saat uzaklıkta. Ama benzinimiz bitmek üzere ve burada benzinci yokmuş. Datça'da varmış en yakın. Bakalım onu ayarlamaya çalışacağız bir şekilde. Hayıtbükü hemen Mesudiye köyünün yanında bulunuyor. Ovabükü de zaten Mesudiye'nin koyu diyebiliriz. Mesudiye'de de zaten şöyle bir tur atacağız. Ama önce Hayıtbükü'nde günün ilk yüzmesini yapalım. İki tane bükün tam orta noktasındayım şu anda. Tam bir tepe var. 2 koyu birden görüyor. Burası Hayıtbükü. Burası da Kızılbük diye geçen koy. Kızılbük biraz daha sessiz, sakin, minik de bir iskelesi var. Böyle minik bir tepe yolundan ama arabayla rahat geçilen bir yol. Bu koydan öbürüne geçilebiliyor. Şimdi Ekim ayında olduğumuz için tabii her yer çok sessiz, sakin. Bizden başka sadece 2-3 kişi var. Bütün deniz bizim ama hala hava sıcak, güneş var. O yüzden bence tam kafa dinlemelik en güzel sezonlarından biriymiş Datça'nın Ekim ayı. Muhtemelen Eylül sonunda öyledir. Şnorkel getirebilirsiniz. Çok aşırı fazla olmamakla birlikte balıklar var biraz. Böyle büyüklü küçüklü birkaç tane renkli görebiliyorsunuz. Hatta bir tane yılan balığı gibi bir şey gördük dün. O birazcık ürkütücüydü. Denizaltı ile ilgileniyorsanız şnorkel ve palet getirirseniz böyle koy koy yüzebilirsiniz. Kızılbük'ün hemen yan tarafında neler varmış onu keşfediyoruz şimdi. Eğer bence paletiniz de varsa rahat rahat bu yandaki koyları keşfedebilirsiniz. Ege'nin en güzel yönü böyle minik minik tertemiz koyların olması yan yana. Buraya yürüyerek inmek çok zor, imkansa yakın ama yüze yüze ya da tabii tekneyle koylar gezilebilir. Evet, bir sözümde fotoğraf çekmeyi sevenlere, onlar için de burada çok uygun bir sürü köşe var. Böyle bu tepelere çıkabilirsiniz, koylarla birlikte resim çekebilirsiniz. Burada hatta minik bir ormanımız var, palmiyelerle, çamlarla. Doğayla iç içe çok güzel bir yer. Koylardan çıktık öğle yemeği için. Mesudiye köyüne gidiyoruz. Bakalım yiyecek ne bulacağız. Evet, köyümüz burası. Köyün bir meydanı, bir minik şey vardır herhalde. Kafe falan olan ki o da caminin etrafında olmalı mantıken. Minik bir gözlemeci falan bulsak şöyle. Yokuşta kaldık. Aa, burası çıkmaz sokak gibi. Çıkmaz mı? Bitti. Muhtarlığa geldik. Evet. Şuradan döneceğim. Bir tane küçük restoran yok mu? Begonviller çok güzel. Ovabükü'ne geldik. Ovabükü plajı da burası arkadaşlar. Bayağı genişçe bir koy.
Mesudiye köyünden direkt dümdüz aşağı indiğinizde koya ulaşıyorsunuz. Şimdi burada bir yer bulduk şöyle. Burada öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Burası Kurubük'ün yukarıdan görünüşü arkadaşlar. Gerçekten pırıl pırıl tertemiz bir koy. Yan tarafa da devam ediyor. Orada kumsal yok ama yüzerek yan tarafa doğru gidebilirsiniz. Yoldan görünüşü böyle. Gerçekten tam fotoğraflık. Burası da Akçabük sahili. Akçabük Camping diye bir yer var burada. Onun plajı Palamutbükü'nün hemen yanında minik bir koy. Burada da deniz çok güzel görünüyor. Zamanı olan bence hepsinde denize girsin. Ege bir başka kesinlikle. Yolda sürekli ufak ufak koylar, yani buradaki adıyla bükler gördüğümüz için bir türlü Palamutbükü'ne ulaşamadık. Gelmek üzereyiz, hemen bu burnun arkası Palamutbükü. Ama ondan önce Palamutbükü Akvaryum Koyu diye geçen yeri keşfettik. Gerçekten akvaryum gibi denizi. Küçük bir koy ama pırıl pırıl su. Burada da bir yüzme molası veririz bence. Şnorkelle verir miyiz? Veririz. Akvaryum koyunun az önce arkamda gördüğünüz kısmının ikinci bir bölümü daha varmış. Orası da burası. Tek kelimeli muhteşem deniz. Şnorkelleriyle gelmiş olanlar var. Koya inmesi biraz zor ama deniz çok güzel. Sonunda Palamutbükü'ne ulaştık. Burası şimdiye kadar gördüğüm en büyük koy. Ta bu uçtan başlıyor. Ta bu tarafa doğru devam ediyor. Hatta burada market falan bile bulabiliyorsunuz. Kendiniz yiyecek içecek bir şeyler almak isterseniz sahile gelirken onu da halledebiliyorsunuz. Bayağı büyük bir burada alan olmuş. Bu plajda ayrıca duş da var. Ücretsiz kullanabileceğiniz halk plajında. O yüzden böyle rahat, güzel bir yer. Bu güzergahtaki son artık deniz noktamız burası. Buradan sonra Kinidos'a kadar devam etmek gerekiyor. Burası anladığım kadarıyla biraz daha böyle çocuklu ailelerin takıldığı bir yer. Çok ıssız değil Ekim ayında bile. Evet, bir başka koyumuz Google Map'te yanlış yazıyor. Talık diye yazıyor. Taşlık plajı. Hemen kumluk plajı, yani merkezdeki plajın bir yanındaki koydayız. Burası da Datça'nın limanı. Datça'nın eski adı bu arada Datya. Datya Limanı da diyebiliriz buraya. Tur teknelerinin falan kalktığı yerde burası. Bu Taşlık plajından sonra da Kargı Koyu var hemen yanında. Yani kısacası merkeze yakın bir sürü koy var. Yüzebileceğiniz, denize girebileceğiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Ve Kargı Koyu, ilk denize girdiğimiz yer Datça'da buraydı. Son denize girdiğimiz yerde burası olacak. Kargı Koyu merkeze böyle 5 dakika falan mesafede arabayla. Deniz hem çok güzel, yukarıdan da gördüğünüz gibi, hem de tenha. Tabii geldiğimiz sezondan da olabilir. Ege'nin güzelliğini en çok size Datça'da yaşatabilecek olan ve ulaşımı kolay koylardan bir tanesi. Günü Datça'nın ana sahilinde bitiriyoruz. Burası Kumluk Koyu, Kumluk Plajı olarak geçiyor. Denize girilebiliyor, yüzebiliyorsunuz. Aynı zamanda akşam gün batımında burada restoranlar masa sandalyeleri hazırlıyor ve çok güzel de böyle ışıklandırma yapmışlar. Böyle rakı balık ya da bir şeyler, deniz ürünleri yemek isteyenler için güzel bir ortam hazırlamışlar. Bunun hemen arkasında da liman var. Tekne turlarının kalktığı ya da böyle yatların, teknelerin yanaştığı. Ege'deki bir başka nokta tabii şehrin merkezinden, limanın olduğu yerden denize girebiliyor olması. Datça'da böyle yerlerden bir tanesi. Deniz suyu çok temiz. Biraz zahmetli ve virajlı yolları sebebiyle Datça hala nispeten bakir kalmış bir yer. Koylarıyla, doğasıyla. Mutlaka görülmesi gereken bir yer bence. Özellikle de sezon dışı hem çok sıcak değil hem de çok daha az insan var. Dolayısıyla Eylül-Ekim aylarında gelirseniz böyle güzel bir Datça sizi bekliyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve lütfen beğen tuşuna basın. Başka bir ilde, başka bir ülkede görüşmek üzere.